Üretim serisindeki beta yavrularına ne oldu? Herkese yepyeni bir üretim videosundan merhabalar. Uzun zamandır bu videoyu beklediğinizi biliyorum. Yorumlarda sık sık soruyorsunuz. Beta yavruları ne oldu? Beta üretimi ne durumda? Beta yavruları ne oldu? İşte bu videoda bu sorulara biraz cevap vermeye çalışacağız. Hem iyi hem de kötü haberlerim var. Şu anlık aslında gidişat iyi ama bir tık zayıf kaldılar. Bir tık güçsüz kaldılar. Bunu tamamen balıkların kalabalık olmasına veriyorum. Daha önceki üretimlerimde hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Daha önceki üretimlerimde bu kadar çok yavru da almamıştım. O yüzden kıyaslamak açısından söylüyorum. Yavrular bir tık zayıf, bir tık güçsüz kaldılar. Aralarında kendini kurtaran baya balık olanlar da var. Şimdi yakın çekim görüntülerini göstereceğim. Videoyu daha net çekebilmek adına balıkları küçük bir kabın içerisinde yakaladım. Yakalayabildiğimi yakaladım bu arada. O kadar çok var ki hala kabın içerisinde yüzen birçok farklı beta var. Küçük bir kabın içerisinde yakaladım. Burada hem boyut farklılıklarını konuşabiliriz hem de balıkların ne kadar gelişip ne kadar gelişmediğini konuşabiliriz. Ufak tefek kayıplarımız oldu. Tabii ki olacaktı da. Bu kadar çok betanın hepsinin hayatta kalmasını beklemiyordum zaten. Gözümle gördüğüm o kadar çok beta yavrusunun içerisinde belki 8-9 tane yavruyu aldım içerisinden. Ölmüştü. Ya muhtemelen beslenememişti. Onları aldım. Geri kalanları sağlıkla büyümeye devam ediyorlar. Şu küçücük kapta bile, şimdi o kaba geçiyoruz. Şu küçücük kapta bile birçok beta var. Bu betaları yakalamak beni ayrıca bir yıprattı. Görmediğim şeffaf, neredeyse beyaz renkte olan yavrular var. Birçoğu zaten kabın içerisinde, yakalayabildiğimi yakaladım. Hadi şu küçük kabın başına geçelim. Size yavruları tek tek detaylı bir şekilde göstermeye çalışayım. Evet, şimdi yavruları yakaladığım kabın başına geldik. Bunları beyaz bir kovaya koydum ki daha net bir şekilde yavruları görebilin. Şimdi burada aşağı yukarı bir 30-40 taneye yakın yavru var. Görebildiğiniz gibi bazıları hala sanki ilk doğmuş formlarında duruyorlar gibi. Bazıları da şurada hemen solda üstte bir tane geniş karınlı kocaman bir beta var. Onun gibi büyümüş durumdalar. Şimdi üretim kabının içerisinde bu kadar çok detaya giremediğimiz için biraz daha yakın çekim göstermek istiyorum size bu arkadaşları. Gördüğünüz gibi bazıları artık tamamen yeni doğmuş Pilati boyutuna geldiler. Bazıları böyle lepistes yavrularından bile büyük. Bazıları da çok küçükler. Bunu tamamen beslenme düzenine bağlıyorum ben. Yani kapta ne kadar beslenebiliyorlar ya da hangisi ne kadar yem bulabiliyor. Zaten boyutlarından görüyoruz hangisinin ne kadar yem bulabildiğini. Şimdi bu konuda şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Kabı bir tık küçülteceğim. Ki bu küçük yavrularda yem bulabilsinler. Bunu bu videoda yapmayacağım tabii. Bu videoda tamamen yavruların gelişim sürecini göstermeye çalışıyorum. Bunu haftalık vlogda güncelleme olarak sizinle paylaşırım. Kabı nasıl küçülttüğümü. Ya da küçük bir kaba geçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini. İçimden bir ses bu büyük yavruları buradan ayır diyor ama ayırmak da istemiyorum. Bir arada büyümelerini izlemek istiyorum. Bilmiyorum, bu konuda pek karar veremedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yani bu gördüğünüz sadece fragman, öyle söyleyebilirim. Kabın içerisindeki yavruları yakalamak çok zor. Bunları tek tek şırıngayla çektim. Çünkü ne fileden geçiyorlar, yani filenin deliklerinden geçiyorlar, ne de bunları böyle kaşıkla bir şeyle yakalamak mümkün değil. İçerisinde çok yavru var. Size şöyle biraz dürterek göstermeye çalışayım pipetle. Yani bakın mesela şurada bir adet böyle beyazımsı, beyaz renkte bir yavru var. Şu zaten bir dana olmuş durumda. O danadan bir 15 tane falan var bu arada kabın içerisinde. Çok yakalamak çok zor. Yani çok hızlı yüzüyorlar. Gerçekten yakalamak çok zor. Yani gösterebileceğim kadarını yakalamaya çalıştım. Olabildiğince de şeffaf bir şekilde size aktarmaya çalışıyorum. Hepsi büyümedi gördüğünüz gibi. Birçoğu küçük aslında hala. Daha önceki üretimlerimde 10 yavru aldığımda onu da aynı oranda büyümüşlerdi. İşte son üretimde aldığım 3 yavru, 4 yavru, onlar da aynı oranda büyümüşlerdi. Demek ki kalabalık olmaları böyle bir etki yaratıyor. Kalabalık olunca daha yavaş gelişim gösteriyorlar. Ben tabii bu süreçte hem kuru artemia, hem canlı artemia, hem destekleyici farklı yemler veriyorum. Ki bunlara ben pul yem bile verdim. Onu bile yediklerini izledim yani. Ufak ufak tırtıklaya yiyorlardı. Beslenmeseler karınları biraz daha böyle bu kadar renkli ve parlak görünmezler. Karınları biraz daha çükük olur. Özellikle şu büyük arkadaş için konuşuyorum. Şöyle biraz daha onu sahneye alalım. Gel bakalım. Bakın. Yani bu şu an benim yavruluktaki lepis testlerimle, yeni doğan lepis testlerimle
neredeyse aynı boyutta. Hatta bir tık geçmiş bile olabilir boyut olarak. Çok sık bu beta üretimi konusunu soruyorsunuz. Bir güncelleme videosu olsun istedim. Yani ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Onlara en iyisini vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi böyle büyüyorlar. Yani yavaş büyüyorlar. Bu yüzden güncelleme videoların araları biraz uzuyor. Belki de bir sonraki videoda tamamen renk almış olurlar ki böyle umuyorum. Şimdilik bu şekilde boyutlarımız. Anne babamız tekrar yumurta topladı. Bu arada anne baba tekrar eşleşmeye hazır. Yani bu balıkları eşleştirdiğim balıklar. Ama bu konuda birkaç soru işareti var kafamda. Sizce tekrar bu balıkları eşlemeli miyiz? Yani bu kadar yüksek verimlilik sağladıkları için diyorum. Yoksa başka bir balık mı eşlemeliyiz? Ya da taç kuyruğu başka bir işte Galaxy Beta ile mi eşleyelim? Fikirlerinizi bana yorumlarda belirtmeye çalışın. Çünkü paylaştığınız fikirler benim için çok önemli. Bunları sık sık değerlendiriyorum. Ve fikirlerinize göre bu kanalı şekillendirmeye çalışıyorum aslında. Burası bir akvaryum ansiklopedisi olsun istediğim için sizin ne aradığınız, ne sorguladığınız da çok önemli. Yani sadece beta yavrularına takılı kalmayalım. Ne üretmek istiyoruz onu da düşünelim. Ya da neler üretmek istiyoruz. Şöyle biraz kapı sallasam sanki biraz hareketlilik oluyor. Daha güzel görünüyorlar gibi. Hala odaklamak çok zor gördüğünüz gibi. Büyük yavruları görmek kolay da küçük yavrular, hele hele beyaz yavrular var. Bir tanesinin görüntüsünü buraya araya bir yere koyarım. Yani onları bırakın böyle kaba yakalamayı, ben büyük kabın içerisinde göremiyorum ki yakalayayım yani. Onlarda da bayağı büyümüş olanlar var. Şimdi birkaç tane soru işareti vardı bu beta yavrularıyla ilgili bir önceki videolarda. Onlara değinelim istiyorum burada hem yavruları izlerken. Birçok arkadaş bana pipo filtre kullanmanın yanlış olduğunu söylediler beta üretiminde. Ama ben özellikle pipo filtre koydum ki pipo filtre aslında burada biyofilm tabakasını etkilesin, balıklara beslenebilecek bakteri oluştursun diye koydum. Akıntının yavruları çekebileceğini söylediler. Çok düşük bir akıntı var şu anda kabın içerisinde. Balıkların zaten çoğu pipo filtrenin etrafında takılıyorlar. Yani net bir makro lensim olmadığı için şu an size onu gösteremiyorum ama bu yavruların çoğu doğrudan pipo filtrenin etrafında geziniyorlar. Ondan beslenerek büyüyorlar. Pipo filtreler, işte canlı bitkiler, ne bileyim akvaryum içerisinde koyulabilecek işte kökler, yapraklar, katappa yaprakları, işte kızılağaç kozalakları. Bunlar suda ister istemez bir biyofilm kültürü oluşturuyorlar. Bu biyofilm kültürü de bizim yavru balıklarımızın ilk beslenmedeki küçük yemleri yakalamasını sağlıyorlar. Aslında bunlar canlı bakteriler bildiğiniz. Balıklar da özellikle beta gibi balıklar bu bakterileri avlayarak daha kolay bir başlangıç yapıyorlar aslında hayata. Ki ben de buna özen göstererek bu kabın içerisine hem canlı bitkiler koydum, hem bir pipo filtre koydum, hem kızılağaç kozalağı koydum. Sonuç bu işte. Yani görebiliyorsunuz. Şu anda artık yani yem attığımda, besleme yaptığımda bayağı geliyorlar. Yani beslediğim, yem attığım bölgeye bayağı geliyorlar. Bayağı da beslenmeye çalışıyorlar. Şöyle bir tık daha hareket ettireyim. Ki hareketler net bir şekilde algılayın. Hepsi canlı. Yani şöyle şunu da söylemek istiyorum. Geç gelişseler bile bu yavrular elinde sonunda büyüyecekler. Şu anda bir önceki tecrübelerime dayanarak tabii ki geç geliştiklerini söyleyebiliriz. Net konuşmak gerekirse. Çünkü hala küçük yavrular var. Ona çok şaşırıyorum. Bakın mesela ortadaki yavrular bir tık daha küçük boydalar ve renkleri bile diğerleri kadar canlı değil. Ama güzel tarafı bunların yem yiyor olması. Yani önemli olan bunları hayatta tutmak. Zaten betaların çoğu bu şekilde bir küçük evre geçirdikten sonra çok hızlı gelişim göstermeye başlıyorlar. Bu evreleri de size videolar halinde göstermeye çalışacağım tabii ki. Bir anda açılmaya, bir anda renklenmeye, bir anda büyümeye başlıyorlar. Bu her üretimde benim başıma geldi. İlk defa bu kadar yavaş bir gelişim süreci izliyorum. Bu da aslında biraz da sizin şansınıza artık, yani öyle söylemek daha doğru. Belki de detayları daha net bir şekilde inceleyebilin diye bu şekilde oluyor. Ya biraz da işte bu işler biraz kısmet işi, o yüzden çok da acele edip sıkıştırmak istemiyorum. Sürekli artemia yesinler diye balıklara baskı yapmak istemiyorum. Bu sayede suyun belki de düzenini bozacağız. O yüzden özenli davranmaya çalışıyorum ki buradan maksimum sayıda yavru alabilelim. Evet, yavruların böyle gezmesini de izlemek keyifliymiş bu arada. Ben kapta hiçbir şey görmüyormuşum, onu da anlamış oldum. Benim gördüğüm belki 10 tane 5 tane balıkmış kabın içerisinde. Ama bayağı bir yavru varmış yani. Buraya bile belki 50 taneye yakın yavru yakaladım. Hala böyle bakın dipte hareketsiz durduklarının da balık oldukları anlaşılmıyor. Zaten betalara biraz sakin balıklar. O yüzden dipte hareketsiz durmayı da çok tercih ediyorlar.
Özellikle şöyle şeffaf renkte olanları anlamak çok zor oluyor. Şöyle biraz dokunayım bakalım. Bayağı bir yavru var gördüğünüz gibi. Bir bu kadar da kapta olsa ilk üretim için bence gayet başarılı. Bana ikinci üretim için Galaxy Beta mı eşleyelim yoksa yine taç kuyrukla mavi beta'yı mı eşleyelim? Bana bunu mutlaka söyleyin ki bir sonraki üretimi de buna göre şekillendirelim. Hem de siz beta severler videosuz kalmamış olursunuz. Evet, son durum bu şekildeydi. Umarım bekleyenlere bir tık cevap olmuşuzdur. Ben hala çok severek ve çok heyecanla bu arkadaşları büyütmeye çalışıyorum. Bana büyümeleri için tavsiyede bulunabilirsiniz. Ama kabuk küçültüp canlı yem miktarını arttırmak bence etkili olacaktır. Sizin de düşünceleriniz benim için çok önemli. Mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Evet, beta üretim serimizin yeni güncellemesi bu şekilde. Şu anlık yavrularımızın keyfi yerinde gördüğünüz gibi. Sık su değişimi yaparak, sık canlı yem beslemesi yaparak bunları büyütmeye çalışıyorum. Kayıp miktarı az olduğu için içim rahat. Elinde sonunda büyüyeceklerdir. Büyüdüklerinde de bu videoları keyifle izleriz. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Yeni üretim videolarını kaçırmamak için beni aşağıdan takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.